Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, artık üniversitelerimize yerleştik. Bölümdeysek dersleri seçtik. Hazırlıktaysak da öyle boş boş bekledik. Online eğitime geçilmesi bizler için de üzücü bir durum oldu. Sizleri anlayabiliyorum. Bugün sizlere üniversitemizi, yani Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni anlatmaya çalışacağım. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. İlk olarak hazırlıktan başlayalım. Aslında Yabancı Diller Yüksekokulu Anadolu Üniversitesi'ne ait, fakat bizim kampüsümüz, yani üniversitemiz içerisinde. Klasik bilgileri, geçme puanlı sınavlar gibi okulumuzun sitesini araştırıp bulabileceğiniz için onları geçiyorum. Üşenirseniz diye de gerekli linkleri aşağıda bırakırım. Kendi tecrübelerimi aktaracağım. Ben endüstri mühendisliği okuyorum, bilmeyenler için. Hazırlığı da bir dönem okudum. Lise 5'e yine hiç girmek istemiyorum. Çoğu insan hazırlığı sevmiyor. Ben seven taraftanım. Devamsızlık süresinden olsa gerek. Yaklaşık 50 saat devamsızlık süreniz var. Her gün 4 saat dersiniz olduğunu düşünürsek bu da aşağı yukarı 12-13 gün yapıyor. Yalnızca bu değil. Ders saatleri saat 9'da başlıyor. 9 çeyrek olması lazım. Pub quiz dediğimiz ani quizler olabiliyor. Bu yüzden sabahları bugün gitmesem mi acaba kumarı hüsranla sonuçlanabiliyor. İlk dönemde bitirmiş biri olarak geçilebilir bir hazırlık olduğunu rahatlıkla söylerim. Tabii bu da İngilizce, istek ve kumar bağımlılığı seviyenizle orantılı ilerliyor. Bunların hepsini yaşamak eğlenceliydi. Online eğitim için okul ne kadar hazırlıklı, bizler ne kadar hazırlıklıyız gerçekten bilmiyorum. Hazırlık binasında ilk gün binanın yapısına hayranlık, ilk ders arasından sonra kaybolup koştura koştura sınıfı aramak, ders çıkışı Walking Dead sahnelerini aratmayan yemekhane yürüyüşü, evdekilere kitap alacağım diyerek gerekli miktarın 100-200 lira üzerine istemek, vicdanınıza bağlı bu durum artıp azalabilir tabii. Güzel zamanlardı. Sizlerin de yaşamasını isterdim. İsyanım var lan! Hazırlığın arkasındaki durak ilk durak arkadaşlar. İlk zamanlar fark edilmiyor. Önündeki durağa ilk durak sanıp orada bekleyip sonra kendinizi ilk durak burası lan nasıl oldu, otobüs dolu geliyor derken bulabiliyorsunuz. Ben ilk hafta anlam verememiştim. Ama yapacağınız en iyi şeyi anlatıyorum. Farazi olarak tabii. Online çünkü yani. Eğer kalırsanız ilk dönem uygulayın. İlk derste etraf gözlemlenir. Şıkır şıkır anahtarlık sesi gelen birey aranır. Anahtarlığın araba anahtarlığı olması için dua edilir. Sinsice yaklaşıp arkadaş olunur. Dönem boyu da okula birlikte gidip gelinir. Şaka bir yana böyle bir şey yapmayın tabii ki. Kendinize uyan kişilerle arkadaş olun. Kampüsün hemen her yerinde birçok hayvan dostlarımız var. Boyutları şaşırtmasın. Sürekli beslendikleri için kocamanlar. Yemekhanenin önündekiler özellikle. Beyaz olanları da kutup ayısı zannetmeyin. Tamam, Eskişehir soğuk ama o kadar da demedik. Düz bir arazi ve etrafta yerleşim yeri de olmadığı için esiyor haliyle. Şimdi kapalı duraklar yapıldı. Eskiden o duraklarda yoktu. Yani tam olarak eskiden buralar bağ bahçeydi diyebiliriz. O kadar da yaşlı değiliz tabii. Kampüs içerisinde YDYO dışında mühendislik, BESYO, havacılık fakülteleri var. Siteye baktığınızda Fen Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi de ESTÜ'de görünüyor. Evet, bize ait ama Mimarlık Fakültesi Yunus Emre Kampüsü'nde, ama Mimarlık ve İş Mimarlık bölümü bizim kampüste. Fen Fakültesi tamamıyla Yunus Emre Kampüsü'nde. Tıpkı YDYO'nun bizim kampüste ama Anadolu Üniversitesi'ne ait olması gibi o da bize ait ama farklı kampüste. Tabii siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Ya öyle işte. Dersler genelde 1'de bittiği için ders çıkış herkes yemekhaneye koşuyor. Sırası şöyle söyleyeyim. Bir ara şu ucuz meyve sebze satılan tanzim çadırları vardı. Hah, tam öyle. Kafanızda canlandıysa canlansın. Araya kaynayanlar çok olur bu sırada. En önde bir kişi bekler, 8 tane arkadaşı gelir. Hepsi yemeğini alır yer. Hiçbir şey demezsin. Çünkü 2 ay sonra aynısını sen de yapmaya başlıyorsun. Gelenek gibi bir şey dönüştü bu okulda. Hiç ses çıkaranı görmedim bu zamana kadar. Ama siz yapmayın tabii. Ortalama bir kantinimiz var. MF kantin. Öğle arasında yemek almayı unutanları kucaklayan, ders aralarında kahve almaya gelip derse geç kaldığınız yer. Küçük bir kırtasiye de var içerisinde. Fotokopi, not, ıvır zıvırlarınızı buradan halledebilirsiniz. Langırt ve bilardo masası da vardı ama korona döneminden sonra onlar orada kalır mı? Kalsa bile birileri oynar mı? Bilemiyorum. Bunun dışında hazırlıkta da bir kantin ve kafe var. Kafenin ismi sürekli değişiyor. Orada pek tutunamıyorlar. En son ne oldu ben de bilmiyorum. Son olarak öğrenci işleri MF kantinin hemen karşısında. Gerçekten o her yere konu olan tırnak içerisinde öğrenci işleri tavrı görmedim ben orada kimseden. Ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar. Sizler de görünce anlayacaksınız zaten. Kampüs içerisinde birçok güzel anı potansiyeli var. Umarım sizler de yaşarsınız. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sağlıcakla kalın. Come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.